Sağdaki görüntüyü bugün az önce çektim. Sol tarafta ise depremden hemen önce mahallemin görüntüsü. Sağ tarafta ise mahallemin şu anki güncel görüntüsü. Bir şey söylememe gerek yok sanıyorum ve zaten yorumu size bırakıyorum. Nasıl bir gelişme olmuş mu? O büyük felaketin yıl dönümü geldi. Geçen seneki videom kadar travmatik olmayacağını düşünüyorum bu videonun. Daha iyi olduğum için mi? Hayır. Belki de daha kötüyüm. Ki kesinlikle daha kötüyüm. Ama bunu şey gibi düşünün. Yani artık bir şeyleri kabullenirsiniz ya. Böyle düşersiniz, bacağınız kanar, kötü bir yaranız vardır. O ilk anda tepki verirsiniz bayağı. Belki bağırırsınız, ağlarsınız. Daha sonra bu tepki verme azalır. Ama bu olayın olmadığı anlamına gelmiyor. Belki de çok derin bir yara bırakacak o sizde, bacağınızda. Ama artık o ilk tepkiler gibi vermemeye başlarsınız. Aslında bu daha kötü bir durum. Yani bir şeylere reaksiyon vermek bazı duyguların yerinde olduğunu gösterir. Yani iyi bir şeydir. Zaten benim ne demek istediğimi aslında deprem bölgesinde herhangi bir yerden beni izliyorsanız anlıyorsunuzdur zaten beni. Ama deprem yaşamamış bir yerden beni izliyorsanız ki çok şükür, ne demek istediğimi anlamak için şöyle düşünün. Yakınlarınızı eminim kaybetmişsinizdir illaki. Bir babaanne, dede veya belki daha yakınınızı, ama şöyle bir şey düşünün ki binlerce kişinin ölüm yıl dönümü aynı gün. Ve bu insanlar, Allah ölümün de hayırlısını versin diyorlar ya, bu insanlar çok travmatik şekilde vefat ettiler. Ve bu acılar, bu yaşanan travmalar, üzüntüler o yaşanılan yerlere sindi. Hatay'da yaşıyorum ben. Hatay Antakya'da yaşıyorum. Hatay Antakya'da 2 sene sonra neler değişti diye soracak olursanız, şu an konteynerde yaşıyorum, belki fark ettiğiniz üzere. Koca bir inşaat alanı. Yani mahallem yok. Zaten oraya gittiğim zaman o hüzün ve o çaresizlik oralara sinmiş durumda. Birazcık daha kalırsak veya benim gibi hissedenler vardır, o gün duyduğumuz çığlıklar kulağımıza geliyor. Böyle bir yara hiçbir zaman kapanmayacak. Böyle kitlesel bir acı hiçbir zaman onarılmayacak. Bu çok acı bir şey. Yani bir şeyin telafisinin olmaması. Yine dediğim gibi, yani insanlar yakınlarını elbette kaybediyor, fakat yani bir ailenin neredeyse tamamı yok olmuş insanlar. Aileden sadece birkaç kişi kalmış insanlar. Ailenin yarısı gitmiş insanlar aynı gün içerisinde. Ve bu insanların geriye döndükleri zaman yaslarını tutmak için bir evleri de yok. İşleri de yok. O ilk akut zamanda ve yani hala akut zamanı geçtik aslında. Kronik dönem 2 sene oldu. Evleri olmayan birçok insan var. İşi olmayan, işte zorlanan yine birçok insan var. Söyleyecek sözlerimi, duygularımı böyle 100'le falan çarpın. Yani hiçbir şey kalpte hissedilen gibi ağza kesinlikle dökülmüyor. Şu an size verdiğim hissiyat nasıl bilmiyorum ama bu hisleri böyle 100'le falan çarpın. O kadar, o derece aslında doluyum. Bazen evet, kendimizi oyalıyoruz. Tabii ki bu 2 sene içerisinde bu topraklarda ve deprem bölgesindeki insanlar arasında evlenenler oldu. Tabii ki de gülüyoruz. Tabii ki de yemek yiyoruz. İşine giden işine gidiyor. Uyuyoruz, uyanıyoruz. Fakat yani hayat devam ediyormuş gibi taklit yapıyoruz aslında, ama bu travmalar geçmiş değil. Geçmiş değil. Ve gerçekten ağır. Yani gerçekten çok ağır şeyler yaşadı bu insanlar. Belki bir insanın ömründe yaşamayacağı, yaşasa bile bu kadar ağır yaşamayacağı şeyleri herkes o 1 dakikanın içerisine sığdırdı. Yani bunun bir tarifi yok aslında. Bunun bir tarifi yok. Yakınlarımızı kaybettik. Evlerimizi kaybettik. Bazı insanlar
yeni aldıkları evlere gitti ve bir sürü borçla aldıkları evlere tekrar para ödeyerek sahip olacaklar. Dükkanları, işleri bir gecede yok oldu. Bunun da aslında psikolojik ağırlığını hissedebiliyor musunuz? Deprem öyle bir şey ki hiç öngörülecek bir şey değil. Yani elbette şu an riskli olan bölgeler var, konuşuluyor gündemde hala. Evet, risk var ama hiç kimse şu gün, şu dakika diye belirtemez. Henüz böyle bir teknolojiye sahip değiliz. Buradaki insanlar iyi değil. Buradaki insanlar iyi değil. Çocuğunu kaybeden insanlar iyi değil. Kardeşlerini kaybeden insanlar iyi değil. Ve bu ömürlerinin sonuna kadar onlarla beraber gidecek. Bu olay ömrümüzün sonuna kadar bizimle gitmeye devam edecek. Şu an bile deprem deyince gözümü kapattığım zaman enkazların arasında sesleri duyabiliyorum. Kimse var mı sesini duyabiliyorum. Şu an gözümü kapattığım zaman karşımda 2 tane kefene sarılmış insan geliyor. Gözümü kapattığım zaman dayımı görüyorum. Bu videoda ağlamak istemiyorum. Ağlamayacağım. O insanlar gittiler. Bu dünyaya sevdiklerine çok derin izler bırakarak sanki hiç yaşamamış gibi çekip gittiler. Evet. Peki biz kalanlar nasıl yaşıyoruz? Biz kalanlar belki ufak şeylere tutunarak yaşamaya çalışıyoruz. Ama çok kırgınız, çok duygusalız, çok doluyuz, çok mücadele ediyoruz. Yani ben kesinlikle depremden önceki gibi hissetmiyorum kendimi. Hayat beni fazlaca yorduğunu düşünüyorum. Yani artık pek fazla zevk almıyorum yani hayat konusunda. Beni bu kadar böyle heyecanlandıran, çok mutlu eden şeyler belki yok. Belki dünya gerçekten iyi bir yere gitmiyor. Belki deprem yaşamamış yerlerde de böyle hissediyorsunuz ama bu çok farklı bir şeydi. Yani umuyorum ki bunu yaşamazsınız. Yaşayan arkadaşlarıma, insanlara gerçekten buradan kalpten sarılıyorum ve size şunu söylemek istiyorum. Acınızı paylaşıyorum ve binlerce kişi aslında 6 Şubat'ta ömrümüz gittiği sürece, ömrümüz devam ettiği sürece 6 Şubat'ta bir arada olacağız. Sevdiğimiz insanları, kaybettiğimiz o insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ben kendi kaybettiklerim içinde iyi yerlerde olduklarını düşünüyorum. Böyle hissediyorum. Bu gördüğünüz cadde teyzemlerin caddesi. Biri depremden önce, biri depremden sonra bugünkü görüntüsü. İkisinin arasını kıyaslayın. Şu sağ tarafta 3 gün okulun bahçesinde teyzemler enkazdayken beklemiştik. Zübeyde Hanım Anaokulu. Sağ tarafta teyzemlerin enkazdan çıkarken ve Cemil dayımın vefat ettiği ev görünüyor. Tüm kaybettiğimiz canlara rahmet diliyorum.